Hamza, bugün bir alışveriş merkezine gittik. Evet. Çekebildiğimiz bazı ürünleri çektik ve bu ürünlerin hem örnek veriyorum bir meyve suyunun 70 lira olduğunu gördük. Bir meyve suyunun da 90 lira olduğunu, sodaların işte fiyatlarını çektik. Ve bu ürünlerin hem nasıl bu fiyatları hak ettiğini bir türlü anlamadık. Bilmiyorum, katılıyorsun herhalde bu fikrime. Yani bir meyve suyu, işte markayı vermiyorum ama yani 80 lira meyve suyu. Ben bu fiyatın koca bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ayrıyeten bu ürünlerin içerisinde meyve var mıydı Hamza? Yoktu. Kendileri zaten söylüyor. Evet, bunu işin garip tarafı kendileri zaten söylüyor. Örnek veriyorum bir limonatanın arkasında %10'du. yazan %10 Ve en az meyve. bir de şey demişler. En az %10. En az %10. Evet. Yazmışlar ki koruyucu içermiyor. Ama Kaç meyve meyve oranı oranı? en az %10 yani. Hadi bir de onu da en az yazmışlar. %10. Ulan bu meyve suyu değil mi? Limonata suyu. Niye %10 limon? Koruyucu içermiyor diyor. Ama içinde renklendirici, aspir konsantresi, tatlandırıcılar, askorbik asit, antioksidan falan filan böyle şeyler var. Bunlar zaten bizi zehirliyor. Yani buna anlam veremiyorum. Aslında bu bakıma alkol diğer meyve suları falan aromalı sodalardan Daha güvenilir. Daha güvenilir ve daha masum. Bak, burada alkolü özendirmiyorum. Aynen, kesinlikle. Sen de alkolü dediğin gibi. Yanlış özendirmiyoruz. anlaşılmasın. Alkol ne? Zararlı değil mi? Fakat yani kimse şunu demiyor. Alkol yararlıdır şu sebepten demiyor. Bak ne diyorlar? Alkol zararlı. Çünkü alkolün ne olduğu belli. Gerçek. Sigara Alkol ne? zararlı. Sigara zararlı. Bitti, nokta. Bunun üstüne artık konuşma yapamayız. Ama adam diyor ki orada insanlar koymuşlar işte meyve suyunu. Sabahları kesinlikle meyve suyu için. En güzel sabahlar bilmem ne çikolatalarıyla başlar. Neden Türk halkı diyabet? Bir bakın. Arkadaşlar meyve oranı %16 limonata. Bu limonata. Gördüğünüz gibi zaten şeker kristalleri mi ne artık bilmiyorum. Neyse çıkmış. %16 meyve. Meyve suyunda %16 meyve. Şaka gibi. Evet, ve fiyatına bakalım Hamza. 124 lira. Ne diyorsun Tanesi. fiyatıyla ilgili? Fahiş fiyat diyorum. Harika. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, Türk halkı neden obezite ve diyabetle uğraşıyor? Bunlardan. Size iyi olduğunu nasıl lanse ediyorlar? Aynen öyle. İyiler mi peki? Hayır, Hayır, değiller. yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Yani şimdi örnek veriyorum. Ramazan sofralarında hep kola koyuyorlar. Nasıl ya? Hani şeker hastalığı? Siyasi tarafına geçiyorum. Evet, siyasi. Aslında bunu da geçmememiz gerekiyor. Siyasi ve dini tarafında geçiyor. Evet, hani bunu da geçmememiz gerekiyor. Aslında bunun üzerinde de uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Fakat şimdi sağlık konusundan konuştuğum için şimdilik geçiyorum. Abi hani zararlıydı? Hani şeker vardı içinde bir sürü? Hani renginin bir bakın, hani asitti. Arkasında yazan maddelere baktık, bir tane yararlı bir şey yok. Niye Ramazan gibi bir gecede, hani Neden tercih ediyor? Müslümanların en önemli günlerinden olan o 30-31 günlük gecede kola koyuyorlar sofralara. Şimdi siz neye hizmet ediyorsunuz? Oradan limonata bakıyoruz, %10 meyve. Geri kalanı pastörizedir, bilmem nedir, Evet. şekerdir. Ama ismi limonata. Ya da şimdi diğer koyacağımız ürünler var. Bu ürünleri de koyacağız işte. Çikolatalar, bisküviler, akşamları çayın yanında yediğimiz bisküviler. Arkadaşlar bunları gerçekten yemeyin. Bunlar baştan aşağı zehir. Arkadaşlar 311 liraya bir kutu şeker. Gördüğünüz gibi. Bunu çikolatalı süt olarak yediriyorlar bize. Ama içindekiler belli zaten. Siz de kontrol edebilirsiniz. Ve bu markanın reklamlarında her zaman sabah kahvaltısından bahsederler veya işte enerjili olmaktan. Ancak şeker bize enerji verir ama bizi öldürür de bir bakıma. Ya bu kadar şeker öldürür. Bunu yemeyin. Bunu yemeyin arkadaşlar. Kendinizi zehirlemekten başka bir şey yapmazsınız. Akıldan enstantaneler. Hamza'nın yazdığı, henüz yayınlanacak bir kitap. Şimdi bu ürünlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ürünlerin çoğunda hepimizin anlayacağı şekilde söylüyorum. Böyle pastörize gibi kelimeleri kullanmayacağım. Rafine şeker, rafine un, trans yağ, palm yağı, yapay aroma, bak yapay aroma. Evet arkadaşlar limonatadan bahsettik. Şimdi limonlu sodaya şeyler eklemişler. Bu sefer fiyatı 106 lira olmuş. Zehir eklemişler ve fiyatı artmış. içinde zehir ekleri. Kimse Yani- evde isteyerek antibiyotik içmez. Kesinlikle. Hasta Ama değilken. burada içiyorsunuz. Emülgatör. Yani bunlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bunlar vücudumuzun tanıdığı ama
vücudumuzun ihtiyaç duymadığı, ki vücudumuz şekere de ihtiyaç duymaz aslında. Şekerim düştü dediğinde küp şeker atanlar olur Hamza. Meyve yiyebilirsin. Doğal şeker. Evet, doğal şeker. Yani kalkıp da bir küp şeker atmanın ya da şekerli içmenin de hiçbir anlamı yok. Ki çayı şekerli içmek de tabii ağız tadına göre değişir. Buna bir yorum yapamayız da aslında çok da doğru değil yani. Ve bu doymuş yağlar, cips, çikolata gibi maddelerdeki yağlar aslında beyni kandırıyor. Yani dopamin patlaması yaratıyor. Ne oluyor depoda? Haz alıyorsun. Haz alıyorsun. Of, Alışıyor. çikolataya bak diyorsun. Ama zaten istediği bu. Nasıl beynini kandırıyor? Aynen Ya öyle. bu işi tabii biraz daha tıbbi tarafı, bilimsel tarafı. Tokluk hormonlarını bastırır. Yani tok olduğunu düşünürsün. Gerçekten acıktığında yemen gereken şeyleri yiyemezsin. Zaten artık hani iştahını keser senin. Bundan bahsediyor aslında. Tokluk hormonlarını arttırır derken bir tane yedim yetmedi abi paketi bitirdim diyoruz ya. İşte o dopaminden kaynaklı. Ve ne oluyor? Kan şekeri ani yükseliyor. Yani bu açlığı bastırmak değil, bu biyokimyasal bir kandırılıyoruz. Serotonin salgılıyor vücut. Serotonin salgılıyor ve bunlar sahte. Kesinlikle. Vücudumuzu nasıl mahvediyor? Kan şekerini zıplatıyor, sonra aniden düşürüyor bir de. Vücutta nasıl diyabet problemi başlatıyor? Kan şekerini bir yükseltiyor, bir indiriyor. Ya bu arkadaşlar, bunları yiyeceğinize alkol için. Abi adam zaten kötü, saklamıyor ki kötü olduğunu. Ben zararlıyım abi, ben içeceksen bak bunu bil diyor. Alkolle meyve suyunun arasındaki farklar nedir abi? Abi bir şey söyleyeceğim. Alkolle bak şunu söyleyeyim sana. Kırmızı marka ismine girecek ama kırmızı bir bira var, tamam mı? Diyor ki bak beni iç ama benim şekerim çok yüksektir. Ve ne yapıyorum ben mesela? Diyorum ki örnek ya da içen birisinin gözünden söylüyorum. Ha bunu içmemeliyim. Neden abi? Şekeri yüksek bunun, Evet. anladın mı? Ne yapıyoruz? Bak yanlışlıkla bilinçli bir tüketici oluyorum. Ama ne yapıyorum? Gidiyorum başka bir bira var, örnek veriyorum. Diyorum ki ya bunun bir şekeri az abi. Şeker yani sorun yaratmıyor. Başım dönmeyecek bak. Midem bulanmayacak. O zaman bunu içeyim diyorum. Ya da insanlar şöyle diyor. Rakı içeyim ben en iyisi. Neden? Yağ az. Yağ yok. Yani kilo olarak dönmeyecek bana. Başkası diyor ki vodka alayım, içine maden suyu, limon sıkayım. Ya abi başımı ağrıtmaz. Bak. Anladın mı? Başının ağrıyacağını alkolden biliyor. Baş ağrısını en aza indirmeye çalışıyor vodka içerek. Bira içtiğinde vücuduna yağ gireceğini biliyor. Göbek yapacağını biliyor. Diyor ki rakı içeyim abi diyor. Madem bir şey içeceğim. Ondan sonra başkası diyor ki ya bu birayı alırsam içinde çok şeker var. Vücuduma zararla, ben bu birayı alayım. Bak gördün mü? Tüketici bilgili zaten. Ama kalkıp da şimdi ya ben bu bisküviyi alayım dediğimiz zaman ya abi içine bir baktın mı? Sen bisküvi deyip geçiyorsun ama bak 50 yaşına geldiğinde niye kalp krizi geçiriyoruz? Aynen öyle. Veya meyve suyu içerken meyve suyu içtiğini zannediyorsun ama içinde iğrenç şeyler, zehirler var. Meyveyle yapılmayan, sadece %10'luk bir kısmı meyve kaplayan, diğer tamamını desek yeridir, %10'luk bir kısım çünkü çok az. Tamamını zehir, katkı maddeleri, yapay aromalar karşılıyor. Bu ne? Zehir. Ama seni kandırarak bunu sana sunuyorlar. Lakin alkole gelince böyle bir şey yok. Ben kötüyüm. Ama bak bende şunlar var. Haberin olsun diyor. Ama markete gidince atıştırmalık şeyler alırken niye bize bunlar söylenmiyor? Niye bilmiyoruz? Veya kendimizi neden kandırıyoruz? Bakın bu paketli ürünleri biz de tüketiyoruz ama farkındayız ve bilinçli olarak tüketiyoruz. Bazı insanlar farkında değiller, Abi. bilinçsizce tüketiyorlar ve hala da kendilerini savunuyorlar. Diyorlar ki ya işte meyvede de şeker var. Ben şeker yesem ne olacak? Arkadaşlar bu Böyle bir şey insanların olabilir mi şekeri ya? düştüğünde sizin gibi çikolata yemiyorlar. Hurma yiyorlar mesela. Mesela. Ben. Aynen öyle. Bu arada aynı zamanda bu yediğimiz besinler vücudumuzda bağırsak florasını bozuyor. Yani bağırsak yapısını bozuyor diyebilirim. Bağırsaklarımızda yani bakteri dediğimizde aklımıza sadece kötü bakteriler geliyor ama aslında vücuda yarayan bakterilerimiz de var. Yani bunlar bağırsaklarımızda bulunan, tertip, düzen sağlayan bağırsakları da öldürüyorlar aynı zamanda. Vücudumuzda arkadaşlar bu abuk sabuk besinleri yiyeceğinize gerçekten meyve yiyin. Haksız mıyım abi? Kesinlikle doğru ve bence bir şeyi fark ettim şu an düşünürken. Bunlar alkolden daha fazla bağımlılık yapıyor. Evet, şekerim düştü, hemen şeker çikolata yiyoruz abi. Farkında değiliz. Bak ne dedim, firmaların bunları piyasaya süren firmaların sahipleri hurma yiyor, portakal yiyor arkadaşlar. Elma yiyor arkadaşlar. Kendi yiyeceklerini yemiyorlar. Bakın insülin direncimiz düşüyor, vücudumuzda yağlanma oluyor, kronik yorgunluğumuz oluyor ve bu arkadaşlar DNA'mıza da işliyor. Yani sizin torunlarınızda da sizden kaynaklı hastalıklar çıkabilir. Sizin yüzünüzden. Tat alma duyumuz köreliyor. Ya bu sadece sigara yapmıyor arkadaşlar, yediğimiz besinler de yapıyor yani. Ne yapıyor? Köye gidip kalkıp da doğal yoğurt yiyin demiyorum size de, yani elimizden gelince dikkat edelim yani. Peki
Ne yiyebilirsiniz arkadaşlar? Özet geçiyorum. Kuru yemiş. İlla çikolata yiyeceğim diyorsanız Allah kahretmesin. Bitter çikolata. Bitter çikolata bu arada çok sağlıklıdır ve Evet, doğru. Erkeklerde testosteron salgılar çok yoğun oranda. Arada bir yiyin. Bir yorumum yok. Ama bakın bitter yoğunluğuna yani ne kadar Bitter. şeker var Hmm. veya bitter yoğunluğu ne kadar onun da bir yüzdesi vardı. Ona göre yiyin. Bakın farkında olun. Böyle her şeyi yemeyin. Özetle arkadaşlar. Gel Yine abi. yiyin. İstiyorsanız sonra gelirim. İstiyorsanız yine yiyin, fark etmez. Biz Farkında istiyoruz olun. ki. Yani farkında olun. Deyin ki mesela, bana deyin ki abi ben bunu yiyorum, zararlı, bitti. Tamam, ye abi, kimseye bir şey yemeyin demiyoruz ki biz. Yine çikolata, yine tatlı yiyin yani. Tamam. Herkese afiyet olsun. Biz yani görevimizi yapalım. Biz yani kendimizi böyle iyi hissediyoruz. Biz istiyoruz ki insanları bilgilendirelim. Biz doğa konuşmalarımızda, doğaya çıktığımızda niye kalkıp da insanlara arada bir sahile inin, arada bir Heybeliada'ya bir gidin ya. Biraz gezin, bir ormanlık alanlara girin diye niye diyoruz? Abi rahatlayın biraz. Biz sizleri düşündüğümüz için söylüyoruz. Yoksa hiç kusura bakmayın. Kasımpaşa yani umurumda değil anlamında söylüyorum bana. Özetle sen Yani de- ya biz bunları Mesela Hamza ne yiyor şu an? Bize gösterebilir mi? Afiyet olsun Hamza. sade. Buyurun. Teşekkür Abi. ederiz arkadaşlar. Şuraya gel de bir seni de görelim ya. Evet, o zaman şöyle söylüyorum. Sen de kameraya bak. Bakayım iyi çıktıysan koyacağım bana. Ha. Arkadaşlar, biz dediğimiz gibi istisnai size bilgilendirmemizi yapıyoruz. İster yiyin, ister yemeyin. Gerçekten afiyet olsun. Kimseyi bu kötü alışkanlıklara özendirmek istemiyoruz. Size kalmış. Biz sadece dediğimiz gibi en azından içeriğine bakın. İçeriğindekiler size neler yapacak. Yıllar sonra niye hastalık yaşayalım, niye diyabet yaşayalım, niye felç geçirelim? Yani bunlara dikkat edin. Evet. Su satıyor. Harbiden bir çay olsa iyi olurdu. Suyla ilgili bir şey söyleyecek miydik? Su da pet şişelerin içinde olduğu için. Kanserojen. Suda, gerçi bunu evet videoda sanırım var ya. Çektik onu Ahmet'e de. Sular da pet şişede. Evet, hayatımızın en önemli besinlerinden biri su. Ama gördüğünüz gibi plastik şişelerde olduğu için bunların hepsi aslında kanserojen. Ama diyeceksiniz ki camını mı alalım? Camı ne kadar biliyor musun? Diyeceksin. Evet. Kamera kapı olsa küfrederdim. Bize küfrederdim yani. Hani çok konuşuyoruz, boş konuşuyoruz. Yani cam şişe ne kadar ya? Zaten onu dediğimizde elimizde pet şişede su vardı. Susamıştık. Aynen, biz cam şişeyi överken bugün aslında elimizde pet şişe vardı. Camda içmek lazım. Camda içmek istediğimiz zaman da fiyatı gördüğünüz gibi 68 lira oluyor. Aynen şu. Ya. Bu üstündeki sen almıştın. Biz almışsınız. Doğum günümde evet. Doğum günü diyeyim. Fenerbahçe. Videoyu kapayım, biz yine konuşuruz. Bir çay içelim hadi. Biraz da acıktık sanki. Bir yemek yiyelim ya. Abi. Bunu videoya koyamam. Düşünüyoruz burada, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yok ya. Bura bizim çalışma odamız. Yani burada şimdi burası namahrem gibi düşün. Yani lafı dolandırmayın. Ya, Evet, çikolata lafı dolandırma. yiyorum da İyi. meyvede de şeker var falan. Daha yiyin abi. Biz Yani sadece seni istiyoruz. döveceğim de zor tutuyorum kendimi. Biraz şey oluyor bu. Alkol ve sigara işin şeytanı. Evet. Abur cuburlar da tanrı. Burada sadece dururken sıkıntı çıkmasın. Yani şu mu? Benim videoda olmamı mı istiyorsun? Evet. Belki en sonunda olurum, bilmiyorum. Hayatta her zaman beklediklerimiz olmuyor. Ne diye? Yapay Allah. Bunu kes. Yapma. Ya onu yap. Evet Hamza, son olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak söyleyebileceğim bir şey. Tespihi de bir bırak be abi. Allah kahretmesin. Oğlum. Ha. Dur kardeşim, sakin ol. Evet. Soldan.